Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Bugün dünyanın önemli bir kısmı Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyor. Bunlar arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri de var. Fakat Doğu bloğunun lider ülkeleri Rusya ve Çin gibi devletlerin yanında Sırbistan da bu ülkeyi tanımıyor. Ama burada çok şaşırtıcı bir ülke var. Balkanların Müslüman ülkesi Bosna Hersek hala Kosova'yı tanımış değil. Evet, Balkanlarda yüzdesel olarak en yoğun Müslüman nüfusa sahip olan bu iki ülke neden birbirine böyle davranıyor? Gelin adım adım ilerleyelim ve bu sorulara cevap vermeye çalışalım. Videoyu beğenerek bana destek olmayı unutma. İlk olarak Bosna Hersek'in nasıl yönetildiğini anlamaya çalışalım. Çünkü Bosna Hersek klasik bir devlet değil, farklı milletlerin birlikte yaşamak zorunda bırakıldığı hassas bir ortaklık modeline sahip olan bir ülke. 1995'teki Bosna Savaşı'ndan sonra imzalanan Dayton Barış Anlaşması ülkeyi 3 temel kimliğe göre organize etti. Bunlar Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplardı. Kurulan sistem ise şu şekilde çalışıyordu. Bir karar alınacaksa bu üç toplumun temsilcilerin hepsi onay vermek zorundaydı. Bunun dışında ülkede tek bir başkan da bulunmuyor. Aksine her 8 ayda bir başkan değişiyor. Çünkü devlet başkanlığı görevi 3 kişilik bir konsey tarafından birlikte yürütülmek zorunda. Yani 4 yıllık dönem içerisinde üyeler sırayla dönüşümlü olarak başkanlık koltuğuna oturuyor. Böylece her 8 ayda bir koltuk Boşnak, Sırp ve Hırvat liderler arasında yer değiştiriyor. İşte bu nedenle Müslüman çoğunluk ülkeyi istediği gibi yönetemiyor. Bu da Kosova'yı tanımayı engelleyen en büyük sorunlardan birisi. Şimdi yüzeysel bakmayı bırakalım ve daha derinlemesine bir analiz gerçekleştirelim. Aslında Bosna'nın Müslüman Boşnak kesimi ve Hırvat siyasetçiler Kosova'nın bağımsızlığını tanımaktan yana. Boşnaklar için bu hem siyasi hem kültürel hem de tarihsel bir yakınlık anlamına geliyor. Öte yandan birçok Boşnak siyasetçi şunu açıkça ifade ediyor. Biz Kosova'yı kardeşimiz olarak görüyoruz. Diğer yandan Hırvatlarsa daha pragmatik şekilde davranıyor ve Kosova'nın tanınması gerektiğini düşünüyor. Öyleyse sorun ne? Sorunun kalbi Bosna'nın içinde bulunan Sırp Cumhuriyeti ve Bosna içindeki etkin Sırp siyaseti. İşte kilit nokta tam olarak burası. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse Bosna Hersek sınırları içerisinde bir bölge var. Bu bölgenin adı Sırp Cumhuriyeti. Sırbistan'a bağlı olmasa da bayrakları kısmen benzer. Özellikle başkent Saraybosna sınırları içerisinde dolanırken hiçbir sınır kapısından geçmemenize rağmen kendinizi bir anda Sırp Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde bulabilirsiniz. İşte bu bölge çoğunlukla Sırp nüfusa sahip ve siyasi olarak Belgrad'la çok yakın ilişkiler kuruyor. Dolayısıyla da Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyorlar. Siyasi tavırları ise Kosova Sırbistan'ın toprağıdır şeklinde. Cumhuriyetin eski başkanı Dodik, Müslüman karşıtıyla tanınan bir liderdi. Bu yüzden kendisi hakkında bazı suçlamalar vardı ve bu suçlamalar nedeniyle hapis cezası alması isteniyor. Mahkeme kararıyla Sırp entitesi başkanlığından da hazledildi. Ama buna rağmen sert açıklamalar yapmaya devam ediyor. Türk olarak nitelendirdiği Müslüman Boşnakları yalancılıkla suçlayan Dodik, İslam ile Hristiyanlık arasında küresel arenada bir çatışma olduğunu da söylüyordu. Ayrıca Bosna Hersek Kosova'yı asla ama asla tanımayacak sözlerini sürekli tekrarlıyor. Bunların dışında şunları da ilave etmek gerekiyor ki bu adam günümüzde görevinden alınmış bir lider olsa da kendisinin desteklediği Sınışa Karan Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini kazandı. Yani Sırp Cumhuriyeti'nin yeni lideri de aslında bu tavra sahip bir lider. Ve bu durum Bosna'nın yönetim şekli değişmediği sürece değişmez gibi duruyor. Bu nedenle Bosna'nın Kosova'yı tanıma süreci kim bilir belki de hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü Dayton sistemi yüzünden tek bir taraf bile veto ettiğinde bu karar alınamıyor. Tüm bunlara rağmen bir gün Kosova'yı tanıma kararı alınırsa o zaman işte işler değişebilir gibi görünüyor. Ama aslında değişmeyecek. Çünkü bu sefer de iç siyasette bambaşka sorunlar yaşayacaklar. Bu karar ülkedeki Sırpları harekete geçirebilir. Ayrılık taleplerini güçlendirebilir. Ülkenin siyasi yapısını krize sokabilir ve en uç senaryoyla Bosna'nın dağılmasına yol açabilir.
Çünkü Kosova'nın bağımsızlığı tanınırsa Sırp Cumhuriyeti de bu kararı emsal göstererek Bosna'dan ayrılabilir. Yani kısacası bu kaotik durumun kökeni Dayton Barış Anlaşması'na dayanıyor. 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sonrası Bosna Hersek sınırları içerisinde yaşayan 3 büyük etnik topluluğun kurucu halk olarak tanınması ve güç paylaşımını garanti altına alması hedeflenmişti. Bu nedenle Dayton o dönem barışı getirse de sonrasında yönetimde kaos ve karmaşık mekanizmalar getirdi. Bu nedenle devlet yapısı hem kırılgan hem de zor karar alır hale geldi. Kaldı ki Sırp Cumhuriyeti siyasi olarak Sırbistan'la adeta aynı evrede hareket ediyor. Sırbistan Kosova'yı tanımadığı sürece Bosna'daki Sırp temsilcilerin tanımasını siyaseten mümkün bulmuyorum. Yani mesele iki devlet değil, bölgesel bir bloklaşma. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor ki bazı ülkelerde diplomasi sadece diplomasi değildir. Bir ülkenin başka bir ülkeyi tanıması bile onlarca yıl öncesinin çatışmalarını, travmalarını, kimlik sorunlarını yeniden masaya getirebilir. Bu nedenle Bosna Hersek için Kosova meselesi bir dış politika değil, bir denge testi. Ve bu dengeler değişmedikçe Bosna Hersek'in Kosova'yı tanıması hala uzak bir ihtimal. Gerçeği söylemek gerekirse bu politik kararların halkı derinden etkilediği aşikar. Ben Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'yı gezmiş birisi olarak şunları söyleyebilirim ki Bosna hala savaşın izlerini taşıyan bir bölge. Şehirlerdeki neredeyse her binada mermi izleri duruyor. Sokaklarda temsili kanlar var. Müslüman boşnaklar o günleri unutmamayı tercih ediyor. Kosova'da bulunan Mitrovica şehri ise Sırbistan ve Kosova yönetimi altında sıkışmış bir bölge. Halk ikiye bölünmüş durumda. Kosova sınırları içerisinde olsanız da bölgeyi ikiye ayıran bir nehir var. Bu nehirin adı İbre Nehri. Bu nehir sadece bir bölgeyi değil, aslında halkı da ikiye bölmüş durumda. Dediğim gibi aslında Kosova sınırları içerisinde olsanız bile köprünün bir tarafında Sırpça konuşuluyor ve Sırbistan bayrakları dalgalanıyor. Ancak öte yandan köprünün bu tarafında Kosova ve Arnavutluk bayrakları bir arada dalgalanırken Arnavutça konuşuluyor. Sadece 10 metrede bile dil, inanç ve birçok şey değişebiliyor. İşte böyle hassas bir coğrafyada Bosna'nın Kosova'yı tanıma kararı alması Allah muhafaza fitili tekrar ateşleyebilir. Bu nedenle Balkanlar diken üstünde bir coğrafya. Burada atılan her adımın ince elenip sık dokunması gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Bosna Hersek Kosova'yı tanımalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenerek ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak 200.000 yolunda hedefime ulaşmamda bana yardımcı olabilirsiniz. Bu küçük katkılarınız kanalın geleceği için gerçekten çok kıymetli. Velhasıl beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.